Tarih Ağustos 1973. İsveç, Stockholm'deyiz. Norrmalmstorg meydanında peruk ve siyah gözlük takmış bir adam dolaşıyor. Hareketlerinden bir tuhaflık olduğu seziliyor. Adam kısa bir süre sonra İsveç'in önemli bankalarından birinin önüne geliyor. Biraz etrafı kolaçan ettikten sonra içeriye giriyor. İsmi Jan Erik Olsson. Yakın bir zaman önce cezaevinden çıkmış eski bir mahkum. Erik içeriye girdiğinde normal bir müşteri gibi yürüyor. Ardından ceketin altındaki makineli tüfeğini çıkartıyor ve tavana ateş ediyor. Erik İsveçli olduğu anlaşılmasın diye Amerika aksanıyla "parti başladı" diyor ve soygunu başlatıyor. İlk işi alarmı devreye sokan polis memurunu yaralamak oluyor. Ardından 4 banka çalışanını rehin alıyor. Erik'in oldukça ilginç istekleri var. Öncelikle bir dizi banka soygununa karışmış, hapishaneden kaçmış ve bir polis memurunun öldürülmesine yardım etmiş İsveç'te oldukça ünlü olan mahkum Clark Olofsson'un kendisine katılmasını istiyor. İkinci isteği ise 3 milyon İsveç kronu oluyor. Daha sonra yabancı paralar da devreye giriyor ve 700 bin dolara yakın para istiyor. Üçüncü isteği ise silah. Dördüncü isteği çelik yelek ve kurşun. Son isteği ise kask ve oldukça hızlı bir araba. Soyguna dahil olmasını istediği Clark, henüz 16 yaşında hapise girmiş, şiddet eğilimi olan sorunlu bir mahkum. Polislerin eli kolu bağlı. İçerideki rehineleri tehlikeye atmamaları gerekiyor. Ama aynı zamanda bu istekleri de yerine getirmeleri mümkün görünmüyor. Olay ulusal basında büyük bir yankı uyandırıyor. Başkan bile soyguncularla temasa geçiyor. Saatler sonra İsveç kararını veriyor ve mahkum Clark'ı getireceklerini söylüyor. Kısa bir süre sonra Clark bankaya getiriliyor. Polisler Clark'la beraber belli bir miktar para, deposu dolu mavi bir Ford Mustang'i de Jan'a teslim ediyorlar. Ancak işler tahmin edildiği gibi yürümüyor. Jan bankadan güvenli bir çıkış sağlayabilmesi için polislerin çekilmesini talep ediyor. Polisler elbette bu isteği kabul etmiyorlar. Anlaşma süreci bu aşamada kilitlenip kalıyor. Bankada bunlar olurken dünya da gözünü İsveç'e dikmiş durumda. Dünyanın dört bir yanında aynı manşetler atılıyor. Herkesin gözü kulağı İsveç'te. İsveç televizyonları da olayı canlı yayımlıyorlar. Bir soygunun canlı yayına verildiği ilk olay bu oluyor. Basın ve keskin nişancılar bankanın karşısındaki binanın çatı katında yan yana diziliyorlar. Herkes tetikte. Zira her an bir gelişme olabilir. Bankanın içerisinde ise tarihi anlar yaşanıyor. Erik 4 rehine alıyor ve rehineleri banka kasasına kilitliyor. Ama bir süre sonra rehinelerden Kristen titreyince dayanamıyor ve yün ceketini kadına veriyor. Kadın kötü bir rüya gördüğünü söylediğinde onu yatıştırıyor, dakikalarca onunla konuşuyor ve kimseye zarar vermeyeceğini söylüyor. Hatta ona hatıra olsun diye silahından çıkardığı kurşunu hediye ediyor. Jan bir gün sonra rehinelerin aileleriyle görüşmesine izin veriyor. Rehineler ailelerine iyi olduklarını anlatıyorlar. Rehinelerden Birgit de ailesine ulaşamıyor. Yıkılan rehine telefonu bıraktığında Erik yanına geliyor ve "pes etme, yeniden dene" diyor. Rehinelerin anlattığına göre Erik hiçbir rehineye kötü davranmıyor. Kısa bir zaman dilimi içerisinde hepsiyle çok iyi ilişkiler kuruyor ve onlara kendileriyle bir problem olmadığını anlatıyor. Rehine Kristen, kapalı alan korkusundan yakındığında kasadan çıkmasına izin veriyorlar. Kristen bir süre dışarıda yürüyor. Rehineler o anlarda soygunculardan daha çok polislerden korkuyorlar. Polisler rehinelerin sağlık durumlarını kontrol etmek için izin alıp içeriye girdiklerinde gördükleri tabloya epey bir şaşırmışlardı. Rehinelerin eli silahlı adamlarla çok iyi anlaştığını ama kendilerine düşmanmış gibi baktıklarını görmüşlerdi. Erik, Başbakan Olof Palme'yi aradığında rehineleri öldüreceğini söylüyordu. Görüşme oldukça sert geçmişti. İlerleme kaydedilemiyordu. Sonraki gün rehinelerden Kristen Başbakan'la görüştü ve soygunculara müsaade etmelerini, kendilerine gayet iyi davranıldığını, soygunculardan korkmadıklarını, polislerin kendilerini öldürmelerinden korktuklarını anlattı. Üçüncü günde polisler rehinelerin tutulduğu kasanın üst katında bir delik açtı. Ardından o anları fotoğrafladılar.
Durumu fark eden Clark delikten polislere 2 el ateş etti. Olayda bir polis memuru yüzünden ve elinden yaralandı. Clark bu olaydan sonra sinirlendi. Polislere şu mesajı gönderdi: "Eğer bir gaz saldırısı daha yaparsanız bu bankadaki herkes ölür." Rehineler fiziksel tehditlere maruz kaldıklarında bile soygunculara karşı merhamet besliyorlardı. Clark blöf yapmak için polise tek erkek rehine olan Sven'i vuracağını söylemişti. Sven ise Clark'ın kendisini sadece bacağından vuracağını söyleyip ona merhamet gösterdiğini söylüyordu. 131 saat sonra 6. gün içerisindeyken polisler kasadaki delikten göz yaşartıcı gaz attılar. Eric ve Clark dakikalar içinde etkisiz hale geldi. Artık her şey bitmişti. Polisler 6. günde istediklerini elde etmişlerdi. Ekipler önce rehinelerin ortaya çıkmasını istediler. Ancak rehineler soyguncuları koruyorlardı. Onların öne çıkmasını istemiyorlardı. Kristen o anlarda polislere bağırdı: "Hayır, Eric ve Clark'a bir şey yapmayın." Ekipler içeriye girdiklerinde kasanın önünde duran rehineleri ve soyguncuları gördüler. Rehineler Eric ve Clark'a sarıldı, onları öptü ve el sıkıştılar. Polisler soyguncuların silahlarını aldıklarında 2 kadın rehine ağladı ve "Onlar bize zarar vermediler, zarar vermediler" diye bağırdı. Kristen tekerlekli sandalyeyle bankadan çıktığında eli kelepçeli Clark'a şöyle bağırdı: "Clark, merak etme, seni yeniden göreceğim." Sıradan bir soygun oldukça ilginç bir finalle sonlanmıştı. Polisler mantığa ters gelen bu tepkileri anlamlandıramıyorlardı. Yoksa her şey bir senaryo muydu? Rehineler de işin içinde olabilir miydi? Bir insan kendisine silah doğrultan, 6 gün boyunca bir kasada rehin tutan 2 saldırgana, azılı bir mahkuma nasıl sempati besleyebilirdi? Olaydan sonra 4 rehine de psikiyatristler tarafından incelendi. Olaydan sadece bir gün sonra psikiyatristle konuşan rehinelerden birisi şunu söylüyordu: "Bende bir sorun mu var? Neden onlardan nefret etmiyorum?" Nils Bejerot, Stockholm sendromu ifadesini kullanan ilk insan oldu. Rehinelerin tutumunu anlatmak için bulduğu bu terim daha sonra ülke sınırlarını aştı. Nils soygundan sonra psikiyatrist olarak görev yapmıştı. Rehineleri bizzat gözleme şansı yakalamıştı. Uzmanlar onları tıpkı savaş sonrası eve dönen ve ortama adapte olmayan askerlere benzetiyorlardı. Rehineler olaydan sonra bile polislere değil de soygunculara borçlu olduklarını söylüyorlardı. Rehineler soygunculardan şikayetçi olmadılar. Onların aleyhinde hiçbir ifade vermediler. Soyguncuların taleplerinin yerine getirilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Kurtulma anlarında dahi kendilerini değil de onları düşündüler. Rehineler Eric ve Clark'ı cezaevinde defalarca kez ziyaret ettiler. Daha sonra temiz mahkemesi Clark'ın mahkumiyetini kaldırdı. Clark mahkemede Eric'e yardım etmediğini, sadece durumu idare edip rehinelerin en az hasarla bankadan ayrılması için çalıştığını söylemişti. Cezaevinden çıktıktan sonra Kristen'le görüşmeye devam etti. İkili adeta bir aile dostu oldu. Clark daha sonra yasa dışı işler yaptı ve yine cezaevine girdi. Eric ise 10 yıl ceza aldı. Ama 1980'e kadar cezaevinde kaldı. Eric serbest kaldıktan sonra Tayland'a taşındı. Ve ona hayran olan, sürekli mektuplar gönderen kadınlardan bir tanesiyle evlendi. 2009 yılında ise Stockholm Sendromu adındaki otobiyografisini yayımladı. 2013'te yeniden İsveç'e döndü. FBI'nin yaptığı bir araştırmada rehinelerin %8'inin kendilerini rehin alanlara karşı sempati beslediği sonucuna varıldı. Bu soygun bu sendromun en büyük kanıtıydı. Dünya bu sendroma canlı tanık olmuştu.